Selam arkadaşlar. Evet bugün penguenimizin son bölümündeyiz. Kafamızı yapacağız ve bitireceğiz. Boyumuz 30 santimdi. Buradan bakınca çok büyük gibi görünüyormuş. Annem gelmişti dün. O da videoda izlerken çok büyüktü falan dedi. Aslında normal 30 santim boyunda bir penguenimiz. Evet şimdi hemen yapmaya başlayalım. İplerimiz yine beyaz ve grimiz olacak. Önce grimizle tepesini başlayalım. Kafa üstünü. Sonra beyaza geçeceğiz. Gözlerimiz 16 milim. Evet gözler için ben yine böyle simli göz kullanacağım. Bu 16 milim. 18 olsa daha güzel olurdu. Ben de 16 kalmış en son. Bunun yanında bu şekilde normal gözlerle takabilirsiniz. Normal takma göz. Bu da yine 16 milim. Bu da güzel duruyor arkadaşlar. Bunda da denemiştim. Bu da gayet hoş oluyor. Artık hangisi elinize varsa bunlarla yapabilirsiniz. Evet şimdi örmeye başlayalım. Evet kafamız için yine şöyle ipimizi biraz uzun bırakalım. Evet yine ipimizi biraz uzun bırakalım. Şöyle çünkü bunlar sonra çıkabiliyor arkadaşlar. Kısa kalırsa yukarıya çıkar. 2 kere doladım. Sıkış olsun diye. İpimizi sabitledik. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi çektik. Şimdi bir taneyi geri dönüyoruz. İkinci zincirim içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 5 zincirimize tek batalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Son kalan zincirimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşemi döndüm. Şimdi zincirimin diğer tarafına da buradaki 5 zincire de yine tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet birinci sıramızı tamamladık. 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şuraya hemen sıramızı belirleyelim. İkinci sıramıza geçiyoruz. Ve buradaki 3 sık iğnemize her birine çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Şimdi burada 3 tane arttırma yaptık. Yine 5 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer yine köşeye geldik. Buradaki 3 sık iğnemize yine çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift. Evet peş peşe 3 tane arttırma yaptık. Şimdi burada kalan 5 sık iğnemize tek batıyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. 22 tane sık iğnemiz oldu. Evet, ikinci sıramız bitti. Evet, üçüncü sıramızdayız. Sıra başımızı bu tarafa aldık. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift.
Bir tek, bir çift. 3 tane artırma yaptık. Şimdi 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yine bir tane çift batıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Evet, 3 tane artırma yaptık. 3 de burada. Her sıra 6 tane artırma yapıyoruz. Şimdi kalan 5 sık iğneye tek batarak 3. sıramızı bitirdik. 28 tane sık iğneye ulaştık. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir çift. 2 tane tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Yine 3 tane artırışımızı bu köşede 3. artırımızı yaptık. Şimdi aralar hep düz oluyor. 7 tane sık iğneye tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Köşeme geldim. Yine 3 arttırmamız var. Birinciyi hemen yapıyoruz. Çift battım. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir arttır ve 3 tane burada da arttırmalarımızı yaptık. 3 burada, 3 burada, 6 arttırma yaptık. 5 tane tek kaldı. Onlara da tek batıyoruz. 5 sık iğne. Evet. Sıra sonunda 34 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıramızı bitirdik. 5'teyiz. Şimdi 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir arttır. Çift battık yani. Yeniden 3 tane tek. Bir arttır. 3 tek. Ve bir arttır. Evet, buradaki arttırmalarımızı bitirdik. Düz yere geldik ve 8 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir arttırıyoruz. 3 tane tek. 1 2 3 bir arttır. 3 tek. 1 2 3 ve bir arttır. Evet, artışlarımızı bitirdik. 3 burada, 3 bu tarafta. Aralar düz ve kalan 5 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve 40 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramızı bitirdik. Şimdi burada 6. sıradayız. Beyaz ipe geçeceğiz. Arada beyaz öreceğiz. Burası kafamızın arka tarafı. Bu
taraf ön tarafı, buraya beyazla yüzün ön yüzünü yapacağız. Evet. 6. sıramıza devam ediyoruz. 4 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, bir arttırıyoruz. Yine 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Şimdi burada 3. arttırmamızı beyaz yapacağız. İşte arttırmadan sonra 3 tane gri ile örüyorum. Bakın 1, 2, üçüncüyü beyazla geçiş yapıyorum. Beyazla kapatacağım. Şöyle arkaya tutturdum. Beyazla geçtim. Yani 3 tane gri ördüm. Beyazla şimdi bir tane ördüm. Bir tane de arttırıyorum. Üçüncüyü gri ile öreceğim. Kapattım yani. Örmedim, kapatmış oldum. Burada şu an 3 tane beyaz yapmış olduk. Arttırmamızı beyazla yaptık. Evet, şimdi 6 tane gri yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıncıyı beyazla kapatıyorum. Yani yine 6 yapmış olduk. Sadece renk eşiği güzel olsun diye bu şekilde beyazla geçtik. 6 gri yapıyoruz. Bir tane arttırıyorum. Bir arttırdım. Bir beyaz. Bunu tabi gri ile geçişle kapatacağım. İkinciyi örerken gri ile kapattım. Bu şekilde. Evet, şimdi burada normalde buradaydı arttırışımız. Bu tarafa aldım. Yani göz yerlerimiz eşit olması için şu alın. Bu tarafa kaymış oldum. Burada kafanız karışmasın. Siz dediğim sayılarda yapın. Şimdi bundan sonra 6 tane gri ile artık gri devam ediyoruz. Beyaz sadece burada beyaz. Şimdi 6 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bir arttırıyorum. 4 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Kalan 5 taneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, sıramızı tamamladık. 2, 4, 6. sıra. Evet, 6. sıramızı bitirdik. 46 tane sık iğnemiz oldu. Sadece arttırmamızı bir kaydırdım. Şu beyazı eşit olması için. Evet, şimdi 7. sıramızdayız. Evet, şimdi 7. sıramızdayız ve 15 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'i beyazla kapatacağız. 15 tane gri ördüm. Bu beyazı da arkada bayağı bir şöyle rahat gevşek bırakalım. Şöyle tuttum elimle de. Beyazla geçiş yapıyorum. Gri de şöyle çekelim. Gri de çektim arkadan. Şimdi beyaz bir daha söyleyeyim sayısını. 15 tane gri ördük.
beyazla geçiş yaptık son olanı. Şimdi beyazın içine çift batıyoruz. Yani arttırdık. Bir tek ve son beyazın son olana yine çift. Şimdi bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Bunu tabii gri ile geçeceğiz. Biterken son olanları hep renk geçişi yapıyoruz. Şöyle renk geçişi yaptık. Şunu sıkalım. Ve 6 tane gri örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaparken yine beyazla geçiş yapıyoruz. Yani 6 tane yine gri yaptık. Hemen çift batıyoruz. Bir tek, bir çift. İkinci ördüğümü çifti gri ile kapatıyoruz. Evet, beyazlarımız bir çift, bir tek, bir çift. Arası 6 tane. Şimdi sıra sonuna kadar kalanlara tek batıyoruz. Evet, 19 tane gri ördüm ve toplam 48 tane sık iğnemiz oldu. Bunları not alın arkadaşlar. Kaç tane gri yaptık, kaç beyaz, arada kaç var. Bunları önce bir not alın. Unutmayalım sayıları denk gelmesi için. Şimdi 8. sıradayız. Ve artık arttırmamız yok. Arttırmaları bitirdik. Hep 48 olarak öreceğiz. Sadece beyazları genişletip grileri azaltacağız. Yüzümüzü oluşturacağız. Şimdi 14 tane gri örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yine 14'ü beyazla kapatalım. Arkada da şöyle uzatıyorum buraya doğru. Çok gergin olmasın. Şöyle tutturuyorum. Beyazla geçtim. Arkadan gri de çekelim. Gri de çektim. Şimdi burada beyazımız çoğalıyor. 14 gri ördüm. Şimdi burada gri'nin içine batıyoruz. Toplam 7 tane beyaz öreceğim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7'yi de gri'nin içine batıyorum. Bu tarafa kayıyorum. Ve 7. 7'yi gri ile geçelim. Geçiş yaptım. Şimdi 4 tane gri örüyoruz. 1, 2, 3, 4'ü örerken yine beyazla geçiş yapıyoruz. Ve yine 7 tane beyaz örüyoruz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve griye batıyorum. 7. 7 tane beyaz ördük. 7 burada, 7 burada. Arada 4 gri var. Bunu ne yapıyorduk? Sonuncuyu gri ile kapatıyorduk. Gri örebilmek için. Beyazı arkadan çekelim. Sıkalayalım.
Ve artık sıra sonuna kadar tek batıyoruz. 18 tane sık iğneye tek batıyoruz. Sayımız değişmedi, 48. Sadece yer kaydırması yaptık. Bu şekilde. Evet, 9. sıradayız. Yine 14 tane gri ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14.'yü beyazla kapatıyoruz. Şöyle arkamızda bu şekilde buraya doğru uzatıyorum. Pot olmasın diye düzgün bir şekilde şuradan tutturuyorum. Gerilmesin diye. Ve arkadan griyi çektim. Şimdi 8 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve griye batıyorum. 8. Şimdi gri ile geçiş yapıyorum. Evet. 3 tane şimdi gri yapalım. 1, 2, 3. griyi beyazla örüyoruz. Gri arkadan da çekelim. Ve yine 8 tane beyaz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve griden de bir tane batıyoruz. Bu 8 ve gri ile kapatıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar tek batalım. Beyazı da arkadan çekiyorum. Ve 17 tane de gri örüyoruz. Sıramızı bitirdik. Yine sayımız 48. Şimdi bu şekilde 10 ve 11. sıralarımızı aynı öreceğiz. Yani hep aynı sayıda 8 beyaz, 3 gri, 8 beyaz. 10 ve 11. sıralarımız aynı olacak. Evet arkadaşlar, şimdi 10 ve 11. sırayı aynı şekilde ördük. Yani griler, beyazlar 8, gri 3, yine beyaz 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi 12. sıradayız. Bu sıramızda bu beyazı birleştireceğiz. Yani bu griyi de beyaz öreceğiz. Yüzümüzü tamamlamış olacağız. Şimdi başlangıç yerinden itibaren 14 tane gri ile örüyoruz. Şimdi 14.'yü yine beyazla geçiyorum. Şöyle de rahatça tutuyorum. Potluk yapmadan arkayı şöyle tutturup beyazı geçtim. Toplam şimdi 8 8 16, 3 de gri 16, 19 tane beyaz örüyoruz. Bir, 2, 3, 4. Arada şu griyi de tığın üzerine alın. Daha sonra geçiş zor olmasın diye. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arada gri tığın üstüne alıyorum.
Arkada yürütüyorum onu da. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19'uncuyu gri ile kapattım. Evet, yüzümüzün ön kısmı bu şekilde birleştirmiş olduk. Beyaz kısmı gri arkadan böyle rahat olsun diye aralarda tutturduk. Potluk olmaması için. Şu beyazı arkadan çekelim. Şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar yine griyi düz örüyoruz. 17 tane gri örüyoruz. Sayımız yine 48, değişmiyor. Şimdi bundan sonra 13, 14 ve 15. sıralarımızı aynı şekilde öreceğiz. Beyaz kısmımızı yine 19 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 sıra aynı şekilde aynı sayılarla ördük. Eksiltme artırma yok. Aynı sıralardan 19 tane beyaz yaptık. Şimdi gözlerimizi takacağız. Çünkü bundan sonra azaltmalara geçiyoruz. Kafamızı bitireceğiz. O yüzden önce gözlerimizi takalım. Şimdi gözlerimizin yeri için şimdi yukarıdan aşağıya 10 ile 11. sıra arası oluyor. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'in arası. Bu arada beyazda 8 sık iğne vardı. 8'in yarısı 4. Tam ortaya yapıyoruz. 2 burada, 2 burada, ortası burası. Gözümüzü buraya takacağız. Şimdi gözlerimiz şöyle biraz birleştireyim. Diğer gözümüzde aynı hizayı takip edelim. Bakın burayı aynı takip ediyoruz. Yine 2, 4, 8 tanenin yine bu ortasına. Buraya da diğer göz takacağız. Şurası. Ve toplam arada 11 sık iğne var. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sık iğne. Zaten çok belli. Gözümüzün tam ortasına takıyoruz. Yukarıdan aşağıya 10 ve 11'incinin arası oluyor. Bunu buraya takalım. Bu biraz zor oluyor. Ben bunu dişimle kapatıyorum. Bu kolay oldu bak. Bazıları sıkış oluyor, kapatılmıyor. Heh, bu çok rahat girdi. Zor olduğu zaman dişimle kapatıyorum. Şimdi dediğim gibi aynı hizamın ortası. 8 beyazın ortası. Buraya da diğer gözümüzü takalım. Bu şekilde. Evet, gözlerimizi taktık. Sıra geldi azaltmalarımızı yapmaya. Şimdi 16. sıradayız. Şöyle bir daha kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 bitirdik. 16'dayız. Şimdi 7 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane peş peşe azaltacağız. Bu birinci azaltma. İkinci ve üçüncü. 3 tane peş peşe azalttık. Şimdi griye batıyorum. Beyaza geçiyoruz.
Yeniden. Şöyle de bu tarafa alalım. Şöyle pot olmasın. Evet, beyazla geçiş yaptım. Normal yine beyazı örüyoruz. Burayı düz öreceğiz arkadaşlar. 19 taneydi galiba. Evet, 19 tane beyaz örelim. Düz örüyoruz. Evet, son beyazı yine gri ile geçiş yapacağım. Bir tane gri örüyorum. Beyazı arkadan çekmeyi unutmayalım. Bir tane gri ördüm. Burada bir gri. Kesmeden sonra bir gri ördüm. 19 tane beyaz, bir gri. Toplam 21 tane düz ördüm. 3 tane yine azaltma yapıyoruz. 1 2 ve 3. Geri kalan 2 4 6 8 10. Geri kalan 10 sık iğnemize tek batarak bu sıramızı bitirdik. 6 tane azaltma yaptık. 42 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, sıra sonuma geldim. Evet, şimdi 17. sıramızdayız. 6 tane sık iğne tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yine 3 tane peş peşe azaltıyoruz. 1 2 ve 3. Üçüncü beyazdan da alıyorum. Ama kapatırken beyaz keserken en son beyazla kapatıyorum. Buraya kadar şöyle yine uzatıyorum. Evet, beyazla kapattım. Arkadan da çekelim. Şimdi 17 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane beyazla ördüm. Şimdi yine azaltma yapacağız. 3 tane peş peşe. Bir tane beyazdan, bir griden aldım. Bunu şöyle yapsak. Benim de kafam bazen duruyor. Burayı griye geçelim. Gri ile geçiş yapalım. En sonuncuyu gri ile kapatalım. Şimdi evet. Bir gri ile kesimimi yaptım. Şurada gergin oldu, gergin oldu. Sökeyim, bir daha düzelteyim.
Evet, beyazı söktüm. Yeniden arkaya tutturarak örüyorum. Tutturmayı unutmuşum. O zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Pot durmuyor. 5 sırada bir, yani 5 sık iğnede bir. Şöyle griyi de arkaya alıyorum. Beraber örüyorum. Görünmüyor, arkada kalıyor şu şekilde. Ve şu şekilde gergin olmuyor o zaman. Pot durmuyor. Şimdi son 17. beyazımı gri ile geçiş yapıyorum. Şimdi bir beyaz bir gri var. İkisini bir kesme yapacağım. 1 2 ve 3 tane kesmemi yaptım. Geri kalan 9 sık iğnemize tek batıyoruz. Sıra sonumuzda 36 tane sık iğnemiz kaldı. Evet. Bu sıramızı bitirdik. Şimdi son kesmemizi yapacağız. Evet, 18. sıramızdayız. 5 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi yine 3 tane peş peşe azaltma yapacağız. 1. İkinci azaltmayı yaparken yine beyaza geçiş yapacağız. Çünkü beyaza biraz sonra beyaz öreceğiz, çünkü beyazdan kesme yapacağız. Şurada şöyle ölçelim. Pot olmasın, gergin olmasın. Evet. İkinciyi beyaza kapattım. Arkadan griyi çekiyorum. Şimdi 2 tane beyazdan kesiyorum. Evet, 3 tane kesmemi yaptım. 2 tane gri, bir tane beyaz kestim. Toplam 3. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane beyaz ördüm. Son kalan 2 beyazı, birini, yani 3, yine burada da 3 kesme yapacağız. 2 tane beyazdan kesiyorum ve gri ile kapatıyorum. Birinci kesme. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Ve üçüncü kesme. Evet. 2, 4, 6, 8 kaldı. 8 sık iğnemize de tek batarak son azaltmamızı yaptık. 30 sık iğneye düştük. Boynumuz gövdede de 30'du. 30'a 30 olması lazım. Şimdi bir sıra düz öreceğiz ve kafamızı tamamlayacağız. Şimdi hepsine tek batalım. Sıra sona kadar. Beyazı yine beyaz öreceğiz. Son grimde beyaza geçiş yapıyorum.
Şöyle ölçerek şöyle arkadaşlar şöyle ölçü alalım. Gergin olmasın. Şöyle potluk yapmasın. Evet, beyaza geçtim. Grimizi çekelim. Ve beyazları hep tek batıyoruz. Son sıramızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadan yürütmeyi unuttuk. Şöyle arkadan gri tutturalım. Daha kolay oluyor. Potluk olmuyor o zaman. 2, 4, 6 ördüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane beyaz ördüm. 15.yi gri ile kapatıyorum. Beyazı çekelim. Ve geri kalan sık iğnelerimizi tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane de gri ördüm. İlmek kaydırıyorum. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve nihayet kafamızı bitirdik. Bayağı stresliydi değil mi? Yani yorucu oluyor böyle geçişler. Beyazı da uzun kesip bunu da buraya bağlayalım. Şöyle griye tutturuyorum. Evet. 3 kere bağladım. Güven emin olayım diye. Böyle baykuşa da benzedi değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi kafamızı güzelce dolduracağız. Sonra gagamızı örüp dikeceğiz. Evet, kafamı doldurdum arkadaşlar. Doldururken şuradaki kesme yerlerine doğru elyafı şu şekil verin oraya doğru. Belli olsun. Kafamızın şekli. Evet, oraya doğru fazla şekil verdim. Aşırı doldurmayın. Öyle taş gibi olmasın. Şöyle baktığınızda bakın şöyle içine girecek. Bunları da şöyle makasla biraz pusturun. Dışarıya taşanları. Evet. Evet, kafam hazır. Şimdi gagamızı örelim. Sonra onu dikelim. Hemen turuncu ipimle kadife iple yapacağım. Kadifeniz yoksa kotonla da çift kat yapın kotonu. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. Şu ipimiz biraz aralık yapalım. Şimdi sabitledik. 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 2 tane ucu birleştiriyoruz. Başladığımız sık iğneye batarak iki ucu ilmek kaydırarak birleştirelim. Şimdi her birine tek sık iğne batalım. Şunu da arada içinde yürütelim. 1,
10 tane sık iğne yapacağız. 2 3 böyle devam edelim. Evet, 10 tane zincirimize tek battım ve ilk başladığıma batarak şu ilmek kaydıracağız. İlk başladım, battım, ilmek kaydırdım, bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunu da içeriye saklayalım. Ve gagamız bu kadar arkadaşlar. Şöyle katladığımızda tersi dışarıda kalacak, düzü içinde olacak. Gagamız bu kadar. Şimdi bunu da içeriye gizleyelim. İpimizi içlerinden geçirelim ilmeklerimizi ve dikelim. Şimdi gagamız bu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle ortaya doğru iteceğiz ve bu şekil vereceğiz. Önce turuncu ipimi ucu küt iğneme taktım. Şöyle yaptığımda bakın şuradan giriyorum. Bir iki tane tutturacağım. Evet, bir iki tane tutturdum. Şimdi şurada yine ileri itiyorum. Buradan karşıya geçiyorum. Şimdi bu tarafı birleştiriyorum, iki ucu. Ortası boş olacak. Yukarıya doğru bakacak. Evet, böyle bir görüntü yaptık. Bir daha yapalım. Şöyle. Evet. İki uçlardan diktik arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle penguenimizin şu grimizin alttaki grimizin şu beyazın ortasına dikeceğiz. Şöyle. Tam ortaya koyuyorum. Şu iki beyazın ortasına koyuyorum. Şu şekil. Bunu iğneye takalım. Şöyle iki tane iğne takıyorum. Tam ortalıyoruz. Ve kafamıza yerleştiriyoruz. Bir kafayadan bir gagadan alarak güzelce dikelim. Bir gagaya batıyoruz. Küçük şeylerle, sık iğnelerle, küçük ilmeklerle batalım. Bir kadifeye. Yani bir kafaya.
kontrollü bir şekilde dikelim arkadaşlar. Şeklimizi bozmadan kontrol edelim arada. Amigurum'un en zor yeri bu dikişleri. Evet, başlangıç yerime geldim. Bakıyoruz, şöyle kontrol ediyoruz ağzımıza. Şurayı yine böyle düzeltebilirsiniz. Buralardan yeniden bir dikiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıldığını hissediyorsanız bakın şöyle yeniden girip çıkabilirsiniz. Bir daha aynı yerden çıktım herhalde. İp geri geldi. Farklı bir yere batayım. Evet, bakın böyle kakamızı şekillendirdik. Çok da tatlış oldu. Artık ipimizi koparabiliriz. Şuraya bir tane daha batayım. Kontrol edelim. Tekrar kafadan çıkıyorum. Evet, ipimi düğüm attım ve kestim arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi çekelim. Sağlam bir beyaz ipimize uzun iğnemi taktım ve boyundan giriyorum. Gözümün hizasından aşağıdan alt hizadan buradan çıkıyorum. Ve hemen bitiş yerinden de batarak aşağıya yine boyundan çıkıyorum. İyi çekiyoruz. Şimdi bir daha yapalım. Yine girdim. Girerken de çekelim. Evet. Tekrar aynı yerden gözümün hizasından çıkıyorum. Tekrar giriyoruz. Diğer gözden. Hemen karşıdan gözümün bitiş hizasından boyundan çıkıyorum. Şimdi bir daha yapalım tekrar. İkinci yaparken de iyice çekiyoruz ilk yaptığımızı. Aynı hizada boyundan çıkıyorum. Evet, gözlerimizi çektik. Penguenimiz oluştu. Hemen şuraya tutturalım. Şöyle iç kısma tutturuyorum. Bırakmasın diye. Bağladığın zaman bir süre sonra bırakıyor. Buraya düğüm atalım. İpimizi kesebiliriz. Evet.
çekmeyi de yaptık. Ve gözünün siyahını yapalım. Kapağını. Şimdi bunu yaparken kalın bir siyah ip ile yapacağım. Belirgin olsun diye. Bu siyah bonbon ipti. Onunla yapacağım arkadaşlar. Şöyle düğüm atalım hemen. Evet, şimdi gözümüzün yine boyundan giriyorum. Gözümün ortaya gelen kısmı, hizası, orta kısmı şurası. Buradan çıkacağım. Şimdi yine aynı hizadan bir sık iğne kayıyorum bu tarafa. Sık iğne kaydım. Şöyle ortadan da çıkıyorum. Şimdi bunu buraya şöyle ipin içinden batarak sabitleyelim. Kadifeden de girebilirsem. Evet, yeniden siyah ipin içine batıyorum. Aynı yerden bir daha çıkıyorum. Ve tekrar siyah batarak yine içine batarak boyundan çıkıyorum. Evet, bu şekilde göz kapağımı yaptım arkadaşlar. Evet, diğer gözü aynı şekilde yapıyoruz. Gözümüz ortak gelen hizadan şuradan çıkıyorum. Hemen bunun karşısına gelen bir sık iğne kaydırıyorum. Kaydırıyorum şuraya. Şöyle ortadan da çıkarak ipin bu tarafa alıyoruz. İpin içinden geçelim. Buraya tutturalım. Aynı yere batarak aşağıya iniyoruz. Evet, kafamız bitti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi gövdemizi, beyaz kısmını dikmeye. Bunları da hemen yapalım. Süremiz çok açtı. Yine beyaz ipime küt iğnemi taktım. Şöyle tam ortalayalım. Şurası ikisi bir araya gelecek. Güzelce ortalayalım. Eşit bir şekilde yanlara, her yere bakalım nereye geliyor diye. Ve bunu güzelce toplu iğneyle sabitleyelim.
Şöyle bakalım. Güzelce dikelim. Evet, ben ortaladım. Şimdi şöyle başlayalım. Bir yandan şekil verelim elimizle. Şöyle. Şuradan başlıyorum yukarıdan. İpin içinden geçeyim de çıkmasın. Evet. Buraya tutturdum. Şimdi kafa diker gibi bir griden alıyorum gövdeden, bir beyazdan, üst parçadan, bir gövdeden, bir beyaz. Hiç atlamıyoruz. Sık bir şekilde dikiyoruz. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Bir griden, bir beyazdan dikiyoruz. Güzelce her tarafını dolanacağız. Şu köşeleri de hafiften yuvarlatalım dikerken. Şöyle düzgün bir dikiş yapalım. Evet, dikişimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi şurayı da yine karşılıklı şöyle gelecek şekilde dikiyorum. Bunun karşısı, burası, burası bu şekilde iki yeri birleştiriyorum. Sonra buraya kafamızı dikeceğiz zaten. Evet, bunun dikişini bitirdik. Düğüm atıp ipimizi keselim ve kanatlarımızı dikelim. Evet, sıra geldi kanatlarımızı dikmeye. Şimdi ben birincimizi diktim. İkinciyi de beraber dikelim. Şimdi yukarıdan boyundan aşağıya 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncünün sırasına şu şekil yerleştirelim. Şöyle bacak ortasına tam şöyle gelecek şekilde şuradan da 2 sık iğne kayıyorum. Griden 2 sık iğne. Yukarıdan aşağı 1, 2, 3. 4'üncünün üzerine koydum. Burası da 2 sık iğne. Bunlara dikkat edelim eşitliklerine. Evet, gri ipimi taktım. Ucuna düğümümü attım. Şuradan boynumdan giriyorum. Şuradan şimdi dikişlerimizde her zaman şu baş ve sonda birkaç kere burayı dikiyoruz. Sağlam olsun. Çocuklar oynarken çıkmasın, kopmasın diye burayı birkaç kere iyice dikiyorum. Ben 3 kere gitmiş oldum. Şimdi bundan sonra yine kafada her zaman diktiğimiz gibi bir gövdeden, bir koldan dikiyorum. Bir gövde, bir kol, kanat yani, bir gövde, bir kanat,
Evet, sona geldim. Son uçtayız. Ve yine burayı da birkaç kere dikelim arkadaşlar. Şöyle alıp, zaten ipler arada kayboluyor. Belli olmuyor. Kadifenin dikiş o yüzden çok kolay. Çok keyifli oluyor dikiş dikmesi. Evet, burayı 2-3 defa diktim. Şöyle yapıldığında kopmasın diye. Ve boyundan çıkıyorum. Şuraya bir yere iç kısmı tutturacağım. İçinden geçiyorum. Şöyle ve düğüm atıyoruz. Evet, kollarda, kanatlarda bitti. Evet, güzelce dolgularımızı yapalım. Arkadaşlar, bakalım şöyle her yerimize. Taş gibi de olmasın ama yumuşak da olsun. Hem yumuşak olsun hem sıkı olsun. Yani böyle bir ayarda olsun. Ve evet, artık boynumuza dikelim. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. İnşallah yükleyebiliriz. Çok açtı. Şimdi bu normal. Şöyle her zaman diktiğimiz gibi bir kafadan bir gövdeden dikeceğiz. Evet, önce önden şu beyaz kısmı dikeceğim. Beyaza beyaz. Beyaz ipimle dikiyorum arkadaşlar. Şöyle tam ortalayalım. Ve şöyle başlayalım. Bir gövdeden, bir kafadan çift kat alıyorum. Arkadan griden de alıyorum. Bir gövde, bir kafa, bir gövde, bir kafadan dikiyoruz. En son bitmeye yakın boyun arkasına geldiğimizde şu tam ortadaki boşluğa da elyaf dolduracağız. Oraya kadar bu şekilde dikelim. Evet, şöyle son bir yer kaldı arkadaşlar. Buraya da elyaf dolduracağım. Bu arada beyaz iple de dikmeye devam etmişim, dalmışım. Ve hiç de belli de olmuyor. Böyle de beyazla da devam edebilirsiniz. Hiç, alttaki ip hiç görünmüyor arkadaşlar. Şimdi buradaki boşluğu da güzel dolduralım boynumuzu. Son dolduruşumuz. Burasını dolana kadar güzelce dolduralım. Evet, boyun dikişimizi de bitirdik. Son olarak bir kez daha gözlerimi çekeceğim. Şuradaki boyun kısmına diktiğimiz yerden, yani sırasından şöyle giriyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Gözümü çektiğim yerden. İpimizi uzun bırakalım. Buradan bağlayacağız çünkü. Hemen karşı diğer taraftan çıkıyorum. Aynı yerden çıktım. Şimdi yanındaki sık iğneye batıyorum. Diğer gözümden çıkıyorum. Aynı yerden çıkıyoruz. Şimdi ortalamamışım. Şuradan çıkacağım. O yüzden biraz ortadan çıkıyorum. Şimdi bunları güzel çekelim.
Bağlayalım. İyice çekiyoruz. Ve bağlıyoruz. İpimizi kesip keselim, ipi de tekrar içeriye itelim arkadaşlar. Evet, sıra geldi kulaklıklarımızı şöyle tam ortalayalım. Şu başladığımız yerin tam ortasını getirip şu şekilde şu uçlardan dikelim arkadaşlar. Şöyle sabit olsun. Şimdi bunları dikelim. Evet, kulaklıklarımda şu aşağılardan, alt kısımlardan diktim. Bunu da arka şu kısımdan diktim arkadaşlar. Kayma olmasın diye. Ve videomuzun sonuna geldik. Atkımızı da güzel taktım. Ve penguenlerimiz bitti arkadaşlar. Süremizi de çok açtık. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.